Film Güney Kore'den geliyor. Orijinal ismi Pamyo. Bir zengin aileye büyük dedelerinin ruhu musallat olursa neler olur? Exuma işte bu çıkış noktasıyla size bayağı geniş, fantastik bir korku hikayesi anlatıyor. Amerika'da yaşayıp faaliyet gösteren bu zengin aile konuyla ilgilenmesi için 2 genç parapsikoloji uzmanını tutar. Güney Kore'den getirtilen bu 2 uzman mezarın açılması ve bunun içinde bir toprak falcısından yardım alınması gerektiğini vurgularlar. Böylece film bizi Güney Kore'nin mitolojik ve folklorik derinliğine dahil etmeye başlar. Zaten filmin ilk yarısı da bu ritüeller anlamında oldukça ilgi çekici. Filmde 5 elementin bahsi geçiyor tabii ki. Rüzgar ve su karşılaşıyor. Son yıllarda çok moda olan ve enerjiyi yöneterek yaşam biçimlerimizi şekillendiren Feng Shui ile ilgili epey bir göndermelerde bulunuluyor. Ve Kuzey Kore sınırındaki sarp bir tepede bulunan mezarın açılmasıyla da uğursuz olaylar akın etmeye başlıyor. Filmin ilk yarısının çok ilgi çekici olduğunu söyledim. Fakat ikinci yarıdaki gelişmelerle birlikte karşımızda tırnak içinde daha masalsı bir hikaye görmeye başlıyoruz. İşin doğrusu 2 saat 14 dakikalık filmde bu ikinci yarı beni pek sarmadı. İlk yarının ilgi çekiciliği ikinci yarıda fantastik sinemada şu yıllarda çok kullanılan malzemelere bıraktı. Muhakkak ki bu unsurlar aşinası olmadığımız bir kültürden geldiği için ilgi çekici. Ama yine de karşımızdaki bir korku filmi. Dolayısıyla film ikinci yarıdan itibaren biraz hafifledi. Yönetmenliğini Jae-Yan Jae'nin yaptığı bu film 74. Berlin Film Festivali'nin forum bölümünde gösterildi. Sonuç itibariyle Uzak Doğu korku sinemasından ortalamanın üstü bir örnek diyebiliriz.